Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sektör videosuyla karşınızdayım. Bu videomuz gene bir sektör videosu olacak. Bir tur sitesi yapacağız tabii ki. Bunun bilgilerini zaten YouTube'da paylaştım. Sayfamız hemen bitti sayılır. Yani çok ufak tefek rötuşları var ama olsun. Önemli olan burada temadan ziyade eklentinin nasıl çalıştığını görmeniz lazım arkadaşlar. Eklenti bir tur eklentisi, seyahat eklentisi, bir gezi eklentisi neyse artık ne derseniz. Bununla ilgili bir video bu olacak tabii ki. Size para kazandırmaya devam ediyorum. Umarım da kazanıyorsunuzdur. İnşallah boş boş video yapmaktansa sizlere faydalı videolar yapmak benim için önemli tabii ki. Ben de para kazanıyorum. Siz de para kazanın. Ve Allah daha çok versin size. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Neyse dediğim gibi konumuz bugünkü tur sitesi. Tur sitesi ne yapacağız? Nasıl yaparız? Hemen ona bir bakalım tabii ki. Ben internette de yaptım. Lokalde de yaptım hatta. Ama bu çalışmamızı localhost'ta yapacağım tekrar. İnternette şu an demo sayfamızda mevcut. Sayfaya bir geçip bir bakalım. Sayfamızı inceleyelim. Geliştiricinin sayfasını bir inceleyelim. Burada hem geliştiricinin eklentisini kullanacağız. Artı temasını da kullanacağız. Ücretsiz. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bakın para vermiyoruz. Ama videonun başında da söyleyeyim. Tek bir dezavantajı var. Büyük bir dezavantajı var aslında. Eklentinin. Ya bu da normal. Nasıl normal? Şöyle diyeyim. Geliştirici bunu bilerek yapmış tabii ki. Öyle diyeyim. Rezervasyon eklentisi ne yazık ki ücretli arkadaşlar. Yani rezervasyon yaptırmak için insanlar sayfaya girdiğinde rezervasyon yaparsa eğer ya yapmak istediklerinde ne yazık ki tarih veremiyoruz. O biraz tabii ki ücretsiz olduğu için sıkıntı. Ama tur sitelerindeki mantık herhalde şeydir. Gene bir telefonla konuşulma. Biz bir büyük tur değiliz. Bu arada şöyle diyeyim, birkaç tane tur firmasının kaynaklarından faydalandım. Yani sayfasından, resimlerinden, yazılarından da faydalandım. Öyle diyeyim. Şimdi gene demo çalışmamızda da faydalanacağız. Buradan da teşekkür ediyorum. İşte Jolly Tour artı ETS Tour, Pronto muydu? Bir de Pronto olması lazım herhalde. Bu tur firmalarının resimlerini aldım. Kullandık öyle diyeyim. Yazılarını da biraz aldık tabii ki. Çok uzatmayacağım. Video biraz uzun olacak arkadaşlar. Çünkü bir haftadır bu konu üzerinde çalışıyorum ben. Eklentiyi çözene kadar artık yani bayağı bir ne diyeyim terledim. Sabahladım hatta ama güzel çalışıyor. Ufak tefek sıkıntıları var. Bunlar da büyük bir ihtimalle 1-2 güncelleme ile geçecektir. Yani düzeltirler diye düşünüyorum. Bizim kullanacağımız kısmıyla gayet iş görür diye düşünüyorum ben. Eğer sizde bir tur kendi firmanız varsa, bakın kendi tur firmanız varsa ya da düşünüyorsanız, sayfa yapmayı düşünüyorsanız bunu kullanabilirsiniz. En azından telefon ya da bir kart vizit olarak düşünün. Ya da çevrenizde bir gezi İşte tur yerleri varsa, bunların sayfaları yoksa bunlara sayfa yapabilirsiniz. Yani bir şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Lafı çok uzatmayacağım. Hemen sayfamızı bir inceleyelim. Ondan sonra da geliştiricinin sayfasına bir bakalım. Orada neler var neler yok. Onları yaptıktan sonra, inceledikten sonra da artık lokal hostumuzda yani bilgisayarımızda sitenin kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim. Eklenti ve temayla yaptığımız sayfa bu şekilde arkadaşlar. Bakın yani demo sayfada kurdum. Ben elimden geldiğince de işte düzeltmeye çalıştım tabii ki. Temamız bu şekilde bir tema kullanıyoruz. Aslında geliştiricinin 3 ya da 4 tane mi falan olması lazım. Bakarız birazdan da. Ücretsiz teması var arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Yani bu işimi görür diye düşünüyorum. O yüzden de bunda çalışma yaptım. Dediğim gibi temalara takılmayın arkadaşlar. Tamam tabii tema önemli ama burada mantık, en önemli mantık eklentinin nasıl çalıştığını, yani tur sitesinin nasıl çalıştığını öğrenmeniz. Bu önemli. Temayı bir şekilde zamanla da düzeltirsiniz arkadaşlar. Yani görseller, videolar, işte bir şeyler eklersiniz, yazılar, mazılar, bir şeyler yaparsınız. Önemli olan eklentiyi öğrenin. Temamız böyle. Bakın bir arama kısmı var şöyle güzel. Hatta şey de yapalım. Şöyle bir aşağı inelim bakalım şöyle. Menü kısmı. Hatta eğer kayıtlı da yapabilirsiniz. İnsanlar kayıt da olabilir sayfanızda. Bir üst tarafta bar kısmında, bakın üstte header kısmında işte sosyal medya, telefon. Tur sitelerinde telefon bence önemlidir. Ben mantıken empati kuruyorum. Bir tur firmasından tur aldığım zaman ya almak istesem telefonla aramak isterim açıkçası. Daha detaylı tabii yazılar falan önemli. En azından tur bilgilerini, yani neler olduğunu, turun içinde nerelere gidildiğini ya da nelerin ücretli ücretsiz olduğunu falan bunları görebilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de sayfa önemli. En azından bir kart vizittir bu. Şimdi sayfamız bu. Bir arama kısmımız var. Ondan sonra aşağı doğru inelim. Bakın burada popüler turları keşfedin. Yani turlarımızı burada yayınlayabiliyoruz. Ne var? 6 tane tur. İşte öne çıkan turları burada yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu verilerin çoğu değil zaten temanın demo verileri var arkadaşlar. Demoyu çekeceğiz. En azından demoda şunu görebilirsiniz. Sıfırdan sayfa yapmak gerçekten zordur. Neyin nereye geleceğini biraz zorlanırsınız. Şimdi demo ile olduğu zaman da isterseniz demodaki verileri kendinize göre değiştirirsiniz. Ben çoğunu da bazılarını da öyle yaptım hatta çalışmalarda iyice kavramak için.
Ayrıca yerlerini görürsünüz, daha kolay olur sizin için. Biz de bu videoda demoyu zaten yükleyeceğiz. Bu şekilde işte ön sayfamız bu tabii ki. Ön sayfada popüler olan turlarınızı burada paylaşabilirsiniz. İşte fiyatları, bölgesini, işte kaç gün olduğunu, kaç kişilik mesela turlar olduğunu falan. Tur firmaların nasıl çalıştığını da tam olarak bilmiyorum ama genellikle herhalde şöyle bir şey. Eğer büyük firmaysanız zaten turları siz kendiniz organizasyon yapıyorsunuzdur, oluşturuyorsunuz. Ama bir acentaysanız mesela büyük firmalardan tur satıyorsanız mesela size herhalde belli bir kota veriliyordur. O kotaya göre mesela işte kişi satış yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum ben. Öyledir herhalde. Çünkü tur firması nasıl çalışır bilmiyorum. Böyle bu şekilde yayınlayabilirsiniz. Tur olarak da bakın sayfada şunu da unutmayın arkadaşlar. Yalnız tur olarak değil aktiviteler de var mesela. Aktivite tamam burada lokasyon ve aktiviteler var. Bakın gezi olarak değil mesela doğa yürüyüşü, şehir turu, trekking bilmem ne tekne gezi bu tip şeyleri de mesela satabilirsiniz. Onun haricinde ya da sattığınız turların içinde mesela aktivite türleri varsa bunları ekleyebilirsiniz. Mesela dersiniz ki işte bir yere gideceksiniz mesela örnek olarak Kapadokya'ya gideceksiniz ama Kapadokya'nın içinde turun içinde mesela aktivite olarak da ne var? ATV gezisi vardır. İşte mesela şey vardır. Müze girişleri vardır bilmem ne falan bunlar da var mesela. Bunları da satabilirsiniz icabında. Aşağı doğru indik. Bölgelerimiz var. Bakın bölgelerinizde ben yurt içi olarak bir tur sitesi düşündüm. Ona göre ayarladım sayfayı. Ama siz mesela yurt dışında mesela satış yapacaksanız buraya bölgelerinizi yani ülkelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben yurt içi olarak düşündüğüm için işte bölge olarak yaptım bunu. Marmara bölgesi, işte Akdeniz, Ege falan. Turlar nerede diyeceksiniz? Bakın Marmara bölgesinin yanında 3 tur var. Marmara bölgesinin içinde 3 tane tur satıyoruz biz şu an. İşte Ege bölgesinin içinde 4 tane tur satıyoruz. Üstüne tıkladığınızda zaten turlara gidecek. Neyse önce bir sayfayı bakalım. Ondan sonra burada mesela şey yapabilirsiniz. Gene popüler olan turlarınızı slider şeklinde mesela böyle yayınlayabilirsiniz. Bak fiyatlar var. İndirimli fiyatlar mesela bu şekilde gösterilir. Aktiviteleri burada paylaşabilirsiniz mesela arkadaşlar. İşte bisiklet turu, doğa yürüyüşü, kayak, rafting bilmem ne falan. Bunlar var. Güzel bence ana sayfada bunları göstermeniz bence güzel. Müşteri yorumları buraya işte yorumlar yapabilirsiniz. Bu videoda ben temayı özelleştirmeyeceğim arkadaşlar artık çünkü tema ile birlikte yaptığımız zaman çok uzun sürüyor. İzlenim oranı düşüyor ve baktığım zaman şimdi videolarımda da arkadaşlar eğitim videoları ne yazık ki böyle tabii ki 1 saatlik 1,5 saatlik bir videonun izlenme oranı arkadaşlar ortalaması 3 dakika 4 dakika. Buraya saatlerce ya da günlerce emek veriyorsunuz ama düşünün bir videonuz 3 dakika 4 dakika ortalamayla. Yani üzücü bir şey ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sizden dileğim sayfayı paylaşın arkadaşlar. Yani beğeniyorsanız da beğeni atın. Yorum yazarsanız da çok sevinirim. Artı paylaşın arkadaşlar ki daha çok insana ulaşalım. Blog var. Blog kısmı var arkadaşlar. Burada yazılarınızı bu çok önemli aslında. Neden? Sayfanızın Google'un indekslemesi için blog muhakkak kullanın. Neden kullanın? Eğer düzenli olarak bir şeyler paylaşırsanız sayfanızda turlarla ilgili ya da bölgelerle ilgili işte ne bileyim aktivitelerle ilgili bir şeyler paylaşın. Bunları yazı olarak blogda paylaşın arkadaşlar. Google sizi indekslesin. Böylece arama motorlarında yukarılara doğru çıkmaya başlarsınız. Bu da önemli. SEO tabii ki önemli. SEO olması lazım. Temanın böyle bir şeyi var. Güzel yanı var. SEO özelliği de var. Yani destekliyor. Sayfa güzel. O yüzden ama dediğim gibi birkaç böyle hataları var. Onlar da zamanla düzelir diye düşünüyorum. İşte referanslar kısmı var. Burada da işte harekete geçirici bir mesaj verebilirsiniz. Kapadokya işte bilmem ne ya da başka bir yerle işte böyle bir resim koyup yanına da güzel bir şey yazı güzel olur. Altta da footer var. Footer'da da menülerimiz var arkadaşlar. İletişim bilgisi menü. Aslında sayfa şöyle diyeyim. Şöyle yukarı çıkalım tekrar. İşte lokasyonlar, aktiviteler, aktivite türleri mesela işte eklentinin bunu kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum. Ben çok kullanılacağını düşünmüyorum çünkü tur sayfalarına da baktığımda böyle bir şey yok. Yani göremedim. Ama size kalmış işte yani turun zorluğuyla ilgili, kolaylığıyla ilgili ya da işte bununla ilgili bir şeyler, bilgiler diyeyim size. Blog var, hakkımızda sayfası var, sıkça sorulan kısım var ve iletişim var. Bunları siz kendiniz artık özelleştireceksiniz. Ben özelleştirmeyeceğim bunları çünkü bu videoda yapmayacağım onları yani. Onu diyeyim çünkü çok uzun sürüyor. İşte giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde sayfa. Şimdi şöyle bir de tura bir bakalım mesela. Şöyle bir tane tura girdik, tıkladık üstüne. %3 indirim varmış.
Tur sayfasını işte bulduk, bir tane tur bulduk. Böyle bir bakın, turla ilgili detaylı bilgiler. İşte burada rezervasyon, videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar, rezervasyon kısmı sıkıntılı. Yani şöyle sıkıntılı, gün veremiyoruz ne yazık ki. Hani belli tarihler aralığındaki turlar, mesela örnek vereyim, Kapadokya turu haftada bir tane yapıyorsunuz mesela. Mesela 16'sında başlayacak bir turunuz var. 16, bir hafta sonra bir tane daha turunuz var. 16 işte 7 daha ekleyin, 23, 30. Bu şekilde gün veremiyorsunuz. Onu yapmanız için de ücretli bir eklentisini almanız gerekiyor. Onun da fiyatı arkadaşlar, işte ya bakarız onlara da. Zaten eklentinin fiyatı 25 dolar aylık, bizim kullanabileceğimiz 25 dolar artı temada para. Baktığınız zaman senelik 300 dolara gelir eklentiyi kullanmak. Eğer ciddi şekilde para kazanıyorsanız neden olmasın? Olabilir. Dediğim gibi buraya mesela rezervasyon yapamıyorsunuz ama şuraya bastığınızda bakın, şimdi her gün açık. Görüyorsunuz. Normalde ben bunu 16, 23, 30'da yapmak istiyorum. Bunu yapamıyorsunuz. O yüzden de ne yazık ki buna bir şey yapamıyoruz. Buraya bir bilgi verebilirsiniz. İşte yalnızca telefon rezervasyonu dersiniz. Önemli olan burada fiyatını göstermeniz. İşte turun şu anki fiyatı, kişi başı fiyatı, yetişkin fiyatı 34 bin liraymış mesela. İşte burada mesajlarınızı yazarsınız. Turun ilgili mesela bilgileri, ulaşım işte otobüs, hava yollarıyla, konaklama ne, işte bu bir Everest'miş zaten. Everest ana kamp yürüyüşüymüş. Böyle bir tur. İşte burada bilgileri yazabilirsiniz. İşte katılımcıları yazabilirsiniz. Mesela minimum 12.50 demişiz, bilmem ne falan, işte bu şekilde turun bilgilerini bu şekilde verebilirsiniz. Bakın, genel bakış, tur, işte turla hakkında bilgiler. Ondan sonra tur programı var. Ondan sonra bakın üstte de sticky şekline geliyor menü. Şu kısım bakın. Şöyle şu kısım. Böyle sticky oluyor. Hatta şu üçünü yapmışım. Şu ikisine ikon koymamışım. Neyse. Turun işte mesela bu 11 günlük turmuş mesela herhalde. Bir gün, ikinci gün ne yapacağız? Üçüncü gün ne yapacağız? Dördüncü, öyle gidiyor. Maliyetlerle ilgili turun içindeki fiyata dahil şeyleri buraya yazabilirsiniz. İşte ne dahilse turun içinde. Dahil olmayanları burada belirtebilirsiniz. Sıkça sorulan kısmı var. Haritası var, mapı. Burada bir forum var. Buradan size iletişim formu doldurup gönderebilirler. İlgili geziler var mesela burada. Bu şekilde. Yani dediğim gibi güzel. Bence detaylı bir şekilde turunuzu anlatabileceğiniz bir şey. Bir de filtre kısmına bakalım. Şimdi şuraya bir basalım. Ara diyelim. Bize bir önceki videomuzda, sektör videomuzda oto galerisi yapmıştık. Seyretmediyseniz onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Sektör videosunda oto galerisi, bir araç galerisi, yani oto satıcısı sayfası nasıl yapılır onu anlatmıştım. Gayet ilgi çekiyor. Sektör videoları ilgi çekiyor arkadaşlar. Neden? En azından bir gelir, ek gelir sağlamanız için önemlidir bunlar. Elinizden geldiğince bunları öğrenip yaparsanız da para kazanabilirsiniz. Böyle bir filtreleme kısmımız var bakın. İşte bölgelerde seçebilirsiniz. Fiyatlar, süre filan. Bir listeleme yapıyor bu şekilde. Böyle mesela turlarınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Yani başka bir şey var mı? Sayfayla ilgili bir şey söyleyeceğimiz bir şey yok. Başka şurada mesela dediğim gibi Marmara bölgesinde 3 tur demişiz mesela. Turlarınızı bölgelere doğru kategorileştirdiğiniz zaman buradan da insanlar turlarınıza kolayca ulaşabilir. En azından nokta atışı yapmanızda faydalıdır bu arkadaşlar. Ben Karadeniz'de bir bölgede bir tur arıyorsam Karadeniz bölgesine girip bakıp 4 tane tur var. Bu bölgedeki turlara ulaşabilirim. Sayfamız böyle. Şimdi geliştiricinin sayfasına bakacağız arkadaşlar. Hemen bir geliştiricinin sayfasına geçelim. Geliştiricinin sayfası bu WordPress sayfası arkadaşlar. WordPress sayfasında eklentinin ismi bu arkadaşlar. Bakın İngilizcesi bu. En iyi seyahat rezervasyonu WordPress eklentisi demiş. Bunları tabii ki paylaşıyorum ben. Videonun açıklamalar kısmında var. Buradan lütfen girin, okuyun. Geliştirici ne yazmış, nasıl bilgileri var filan. Bakın video eğitimleri var, bilmemleri var. Bunların da geliştiricinin de videoları var arkadaşlar. Onları da seyredin. Yani pekiştirin bilginizi. Bu ofisiyel sitesi, normal resmi sitesi tabii ki. Buradaki fiyatlara da bakalım hatta. Bakın şöyle bir ofisiyel sayfası. Şöyle bir aşağı inelim. İşte SEO dostu şeması var. Şema önemli arkadaşlar. Neden? İşte dediğim gibi arama motorlarında sizi yukarılarda çıkarır. Güzel bir şey. Logo, evet, dil dosyaları var. Türkçe dil dosyası var içinde ama eksik tabii ki. Biraz daha bir kısmında Türkçeleştirilmesi lazım. Ben kendim tabii ki yaptım.
Sayfada bunu ekleyeceğim zaten. Çoklu dil dosyası, çoklu dil eklentisi, tabii bunlar hep ücretli baktığınız zaman, ama siz de mesela normal bununla ilgili videolarımız da var, dil çevirileriyle ilgili. Bunları da yapabilirsiniz. Videoları seyredin arkadaşlar, yaparsınız. Başka bir şey yok. Bir de fiyatlarına bir bakalım mı arkadaşlar? Bir de fiyatlarına bakalım. Fiyatlandırma hatta şöyle. Bakın eklentinin aylık $25 şu an. İşte ne varmış? Dediğim gibi form düzenleyici, döviz çevirici, hava durumu tahmini, sabit başlangıç tarihleri. İşte bize en fazla lazım olacak kısım buydu. Ne yazık ki onu kullanamayacağız. Seyahat başına e-postalar, e-posta özelleştirici bilmem ne filan. Bunlar var. Bunlara da bakarsınız arkadaşlar. Seyahat temaları $177 civarındaymış. Evet, kullanacağımız temada bu zaten. Seyahat Travel Monster. Pro değil tabii ki, bizimki ücretsiz kısmı. Bakın ücretlisi de $177. Ciddi bir para. Bizim için ciddi bir para. Kullanacağımız tema bu. Şu arkadaşlar bakın, Travel Monster demiş. Seyahat canavarı. Bu temayı kullanacağız. Şimdi demo dediğim için zaten işlemleri göreceksiniz. Eklenti temanın içinde gelecek zaten. Herhalde başka bir şey var mı? Yok, tamamdır. Geliştiricinin sayfasına girdik ettik. Artık sayfamıza bir girelim. Kuralım. Eklentimizi, temamızı kuralım. Bir ince ayarlarını falan hepsini yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Uyarımızı yapıyoruz tabii ki. Videonun başında arkadaşlar geliştiricinin ücretsiz temaları var demiştim. Onu hemen hatırlatayım, yani söyleyeyim tabii ki. Es geçmeyelim. 5 tane burada ücretsiz teması var arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bir tane WordPress sayfası. Lokalde çalışıyorum ben arkadaşlar. Bakın localhost gezi diyor. Localhost'ta çalışacağım. Daha hızlı olması için bir yer dedi. Çünkü demo yüklemesi falan internette bayağı sürüyor arkadaşlar. Ben denedim. Biraz uzun sürdü. O yüzden de gerek yok. Lokalde daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. Herhangi bir şey yok. Sıfır. Kurum, eklenti. Bakalım hemen. Eklentileri var mı? Eklenti, yüklü eklentiler. Herhangi bir eklenti yok. Sayfa yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yalnızca WordPress'in kurulumuyla gelen 3 tane şey var. Tema var zaten. Başka da bir şey yok. Burada yapılacak şey var arkadaşlar. Ayarlar kısmında kalıcı bağlantılara gelip permalinkinizi, yani kalıcı bağlantı ayarlarınızı bu şekilde seçin arkadaşlar. Yazı ismi olarak seçin. Bir de şeyi yaptım. Abone olabilsin. Herkes abone olabilsin diye. Onu yaptım. Başka bir şey de yapmadım. Şunu kapatalım. Evet. Yani bu şekilde çok fazla sevmiyorum ben de. Temiz olsun. Bu şekilde WordPress, yani herhangi bir eklenti kurmadık ve işlemlere geçiyoruz arkadaşlar. Yapacağımız ilk işlem temayı kuralım. Tema ile birlikte zaten demoyu da aldığımız zaman eklentiler de gelecek. Bir sürü şey gelecek zaten. Görünüme geliyoruz. Temalara gelelim. Yeni ekle diyelim. Buraya tema monster. Travel. Tema nereden çıktı ya? Travel monster. Yazalım. Yazılmışı var burada. Hemen zaten bakın çıkıyor. Travel Monster. Kur diyoruz. Temayı kuralım. Etkinleştir diyelim. Şimdi tema kuruldu ve etkinleştirdik. Hemen sayfaya da bakalım ne var? Herhangi bir şey var mı? Yok. Tamam. Diyor ki burada zaten arkadaşlar bakın. Burada bu temayı kullanabilmeniz için bazı eklentileri yani mecbur kurmanız gerekiyor. Ne işte? Demoları çekmek istiyorsanız zaten Demo Importer Plus diye bir eklentisi geliyor zaten. Elementor var, Mega Elements var. İşte var, Walking Toolkit var. Eklenti bunlar travel, yani gezi eklentisinin eklentileri. Bunlar zaten. İşte bir de Elementor ile ilgili şey var. Eklenti var. Hemen ne yapıyoruz? Begin diyoruz. Installing. Bakın burada zaten sıralıyor. Hepsini işaretliyoruz ve install diyoruz. Kur. Eklentiler kuruldu ve aktif, yani etkinleştireceğiz. Hepsini seçelim ve aktive diyoruz. Uygula. Evet, hepsi kuruldu. Kontrol panelimize Elementor geldi. Elementor'da da şuradan geçelim. Kapatalım şunu. Tamam dedik. Burada bakın şöyle
Şunu da hemen çevirelim. Seyahat rezervasyon teması aşağıdaki eklentileri destekler demiş. Yani bunlar ücretli arkadaşlar. Ücretli eklentiler. Biz tabii ki kullanmayacağımız için bunu artık kapat diyoruz. Bize gösterme. Şimdi bunu kurduktan sonra bizim dil dosyaları için bir eklenti ne? Tabii ki Loco. Loco'yu kurmamız lazım. Loco ile ilgili, yani eklenti çeviriyle ilgili videom var. Onu da karta koyacağım. Seyredersiniz arkadaşlar. Hemen onu da kuralım. Loco çevirisini de artık eklentisini de kurduk. Bakın işte ne var? Kurulanlar bunlar arkadaşlar. Eklentiler. Buraya kadar tamam. Yani temamızı kurduk. Eklentiler de zaten içine geldi. Onlar da kuruldu. Bakın sol tarafta WordPress'in kontrol panelinde sol tarafta bu şekilde göreceksiniz zaten eklentiyi. Burada da bu şekilde. Eklenti bir kısmı Türkçe. Buradan eklentimizi seçelim. Bakın Türkçe dil dosyası geliyor arkadaşlar. Geliyor. Bunu şöyle yapalım. Eşitle diyelim. Bakın 2047'ye kadar çıktı. Kaydet diyorum. Yani çevrilmemiş kısımları da var arkadaşlar. 344 tane çevrilmemiş var mesela. Dediğim gibi birkaç tane böyle sıkıntısı var ama onlar da düzelir diye düşünüyorum. Çünkü şey değil. Bu sürekli güncellenen bir tema, çünkü bakıyorum güncellenen bir tema eklenti. Burada mesela geliştirici, diğer dil dosyaları geliştirici, bunu da geliştiriciye alın arkadaşlar. Gerçi ben şey yapacağım, yeni dil dosyasına çevrilmiş halini koyacağım ama olsun, neyse bunu da söyleyeyim, aklınızda olsun. Bunun tabii ki kopyasını da bilgisayarınıza indirin, çünkü güncellendikçe bu gidecek, silinir. O şekilde çevirdik, tamamdır. Şimdi aslında ne yapalım? Dil dosyalarını da yükleyeyim. Sonra da artık eklentinin çalışmalarına geçelim. Burada şimdi şöyle bir şey var. Gene bir yakaladığım bir hatalardan biri. Elementor'la ilgili arkadaşlar. Çünkü orada Elementor'da bazı düzeltmeleri yapacağız. Neden? Ana sayfada göstermiş olduğumuz mesela bu resimler olan kısımlar vardı ya, işte turlarımızla ilgili aktiviteler. Bazı kısımları mesela çevrilmiyor arkadaşlar. Yani çevrilmiyor derken eksik Türkçeleştirme olduğu için orada bir sıkıntı var. Hemen onu da şöyle yapacağız. Buraya bir şimdi Elementor içinde dil dosyasını yükleyeyim. Buraya nereye alacaktık? Sisteme alacağız arkadaşlar. Şuraya. Şuna. Sistem miydi? Sistemdi herhalde. Evet, sistem olması lazım. Doğru. Onu da Elementor içinde alalım. Bunu da aldık. Elementor'la ilgili eklentinin Elementor eklentisini dil dosyasını sisteme alın arkadaşlar. Sistemde olsun. Şu klasör sistemde olsun arkadaşlar. Yani sayfamıza bir bakalım, var mı herhangi bir şey? Yok. Buraya kadar tamamdır. Temayı kurduk. Eklentiler geldi. Türkçe dil dosyalarında yaptık. Şimdi ne yapacağız? Demo verilerimizi çekeceğiz. Demo verilerimizi nereden çekeceğiz arkadaşlar? Görünüme geliyoruz. Bakın şu tema ile birlikte gelen eklenti Demo Importer Plus. Buna tıklıyorsunuz. Üstüne gelin, tıklayın. Bu dediğim gibi eğer webde yaparsanız internet hızınız ve hosting hizmetlerinin sağladığı ölçülere göre zaman alabilir. Öyle bir şey. Yani ben bunu internette dedim çünkü bayağı sürdü. Lokalde daha kısa sürüyor. Ne yapıyoruz? İşte bizim kullanacağımız zaten tema buydu. Travel Monster, bakın. Hepsi demiş mesela. Ücretsiz olan şöyle seçin. Bakın burada 3 tane. Evet, 3 tane ücretsiz var. 3 tane buradan indirebilirsiniz. Hangisini kullanmak istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da. Ama bizim çalışmamız bu tema üzerinde olduğu için ben bunu alacağım. Şöyle bir bakalım hatta dediğiniz zaman. Baktığınız zaman size böyle gösteriyor zaten. Tamam. Geçtik. Kapat. İçe aktar diyoruz. Burada temanızın diğer sayfaları, bakın. İşte ana sayfası hakkımızda, eğer çalışanlarınız varsa onların böyle bilgilerini ya da resmini işte koyabileceğiniz bir kısım var, sayfa var. İletişim bilgileri var ve sıkça sorulan kısmı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ondan sonra ne diyor? Diyor ki burada şöyle bir seçenek veriyor size. Komple siteyi içe aktar diyor ya da yalnızca ana sayfayı istiyorum, ben diğer sayfaları istemiyorum derseniz yalnızca bakın burada home şablonunu içe aktarır. Ama biz komple sayfayı istediğimiz için burayı seçiyoruz. Komple siteyi içe aktar kısmını seçiyoruz. Burada ne diyor? Seçtiğiniz şablon içe aktarılıyor.
Eğer daha önce bir demo veri içe aktarılan siteyi sil demiş mesela. Daha önce mesela şey yaptıysanız, yüklediyseniz falan bunu işaretlerseniz siliyor tabii ki o zaman. Ya işte ne kadar sağlıklı çalışır bilemiyorum ama biz o yüzden de sıfır kurulum, yani sıfır bir WordPress sistemine kuruyoruz bunu. Burada da zaten bu seçtiğim önceki içe aktarmalık tüm verileri siler. Bu amaçlanmamışsa lütfen bu seçeneğin işaretini kaldırın demiş. Bilmem ne cart. Özelleştirici ayarlarını içe aktarıyor. Widget yani bileşenler gerekli eklentileri kuracak, içeriği içe aktaracak demiş. Şimdi biz zaten baktığınız zaman gerekli eklentiler derken bunu aslında bize gerek var mı ya? Kontak 7. Kontak 7 yok bizde şu an, doğru. Elementor falan onlar gelmişti. Tamam, hepsini seçiyoruz. Yani şunları seçiyoruz. Şu başı seçmiyoruz zaten. Baştakini seçmiyoruz arkadaşlar. İçe aktar diyoruz. Bu biraz dediğim gibi vakit alabilir arkadaşlar. Bunu kapatmayın. Ondan sonra şu yüklensin tekrar geleceğim. Demo içeriğe aktarıldı arkadaşlar. Web sitesi başarılı içe aktarıldı demiş, bilmem ne falan, tamam. Siteyi görüntüle diyelim. Evet, gelmiş. Bakın adresimiz bu şekilde. İşte dedim, bir ufak tefek hataları var ama bunlar böyle düzeltilmeyecek şeyler değil, yapılabilir. Demo gelen bilgiler böyle, bakın. Elementor Türkçeleştirmesi, dediğim gibi buralarda işte biraz çalışacağız. Bu şekilde işte bölgeler, lokasyonlar, işte best, en iyi tur paketleri, ondan sonra aktiviteler, aynı bizim yaptığımız sayfa işte arkadaşlar. Öyle diyeyim. Bu şekilde geldi. Footer gelmiş mi? Footer da gelmiş, tamam. Bu şekilde tamamdır. Şunu kapatalım. Geldik tekrar kontrol panelimize. Buraya da zaten şu Elementor'u da kaldıralım şuradan. Bakın eklentinin böyle bir ufak bilgi tablosu var. Bu şekilde diyor size, işte hani bilgiler de veriyor. İşte şimdi az önce mesela Türkçe dil dosyasını yükledik ya arkadaşlar. Bakın gene bunlar İngilizce. Loko'ya gene geliyorum. Eklentiler kısmına bir daha bakacağım şimdi. 2 tane dil dosyası var. Aynen öyle. Bakın gene geliştirici, diğeri de diğer diye geçiyor. Şu diğeri kaldırın arkadaşlar, 1704'lük. Onu silelim. Bu tema eğer eklenti ya da tema güncellendiği zaman arkadaşlar bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Yani bu hatalardan biri. Geliştirici artık bunu düzeltir diye düşünüyorum. Tekrar gelelim şimdi şeye. Bakın Türkçeleşti. Eklentiye bakıyoruz. Bakın eklenti Türkçe, geziler kısmı bu da Türkçe olduğu gibi. Şimdi bir başka hatasını gene. Şimdi hataları da söylüyorum sürekli ama yani bilginiz olsun diye arkadaşlar, böyle baştan savma yapmak istemiyorum. Yani ondan sonra burası niye böyleydi, şuydu, benim yakaladığım, bulduğum hataları sizlerle paylaşıyorum. Sayfalar kısmına geliyorum. Sayfalar kısmında bakın. Şimdi tema yüklediğimizde aslında orayı göstermedim. Evet, gösterebilirdim aslında. Temayı kurduktan sonra sayfalara bakabilirdik. O zaman gelen sayfalar, yani eklenen var, bir de demo ile gelen. Ne oluyor bu sefer? Çift. Bakın. iki tane account var mesela. 2 tane teşekkür sayfası var. Şunu silelim. İşte 2 tane aktivite var, bilmem ne var. Checkout, ödeme sayfası. Bunlar hep çiftleşti, yani çift gidiyor arkadaşlar. Bunları temizlememiz lazım. Bunları temizledikten sonra, yani ondan sonra bir sıkıntı yok zaten, çalışabilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Bunları bir düzelteceğim. Tabii ki oraları keseceğim. Onları görmeyeceksiniz ama bir tane hatta şöyle göstereyim size nasıl yaptığımı. Ondan sonra da sizin de bir fikriniz olsun. Ona göre de düzeltirsiniz sayfalarınızı. Şimdi 2 tanesi var. Hangisi doğru, hangisi değil, değil mi? Şu birincisi bakın bugün. Diğeri de 30-12-2021. Bir görüntüle diyelim. Şöyle bir görüntülesin. Bakıyoruz sayfaya. Bugün aldığımız demo, artık demo mu diyeyim ya da kurulumla yapılan sayfa bu, bakın. Bu şekilde yalnızca bunu gösteriyor. Şimdi diğerine bakacağım, ikinciye. İkinciyi göster diyeceğim. İkinci de bu şekilde. Normalde biz bunu kullanmamız lazım arkadaşlar, bakın.
bir header kısmı var. Bakın burada header kısmı var, yazı var. Ondan sonra 6 tane işte şey gelmişti. Neyse. Aktivite şeyi gelmiş. Resimleri bilmem ne. O yüzden burada da bakın linkleri de düzeltmeniz lazım. Onu da söyleyeyim. İkincisini kullanacağız dedim ya arkadaşlar. Yani şunu kullanacağız. Bunun linki de şu. Bakın 2 diye geçiyor. Ne oluyor? Bu yani düzeltilmesi gereken bir işlem. Sayfalara geldik. Birinciyi siliyorum. Şunu sildik. Yani bu sildiğimiz bu sayfaydı. İkinci bu. Şimdi bunu da düzeltelim. Düzenle diyoruz. Orada ismini bir değiştirelim. Aktiviteler diyelim mesela. Aktiviteler dedik. Buraya işte yazarsınız. Ne yazacaksanız. Resimler zaten bu geliştiricinin sayfası olduğu için, yapmış olduğu sayfa olduğu için bakın burada herhangi bir şey görmüyorsun. Yani normalde şunlar mesela bakın bunlar yani ufak tefek hatalar var işte dediğim gibi. Linki de düzeltiyoruz. Güncelle diyelim. Şimdi geldik. Bakın şimdi bu hata verecek. Açmayacak sayfa. Gördüğünüz gibi 404 hatası aldık. Bunu linkini değiştirdik. Şimdi bu şekilde deneyin. Gene açmadım. Bir de şeyi yükleyelim arkadaşlar. Evet şimdi aklıma geldi. Görüntüle diyelim şöyle şuradan bakalım. Tamam. Buradan açmayabilir. Cache çünkü cache olayı var. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane de cache'lerimizi temizlememiz için light speed. Ben bu eklentiyi kullanıyorum. Gayet iyi. Hoşuma da gidiyor. Zaten bakın 4 milyon kurulum olmuş bilmem ne filan. Güzel. Onu kuralım, etkinleştirelim. Bu da lazım çünkü. Cache olayında. Tamam o da kurdu. Kenarda dursun. Sayfalara tekrar geldik. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar sayfalarınızı yani çift olan sayfalarınızı değiştireceksiniz arkadaşlar. Bunları hani kullanacaklarınızı seçeceksiniz. Diğerlerini sileceksiniz. Bu şekilde ben düzeltiyorum. Siz de o şekilde düzeltin arkadaşlar. Ben şimdi hemen hızlıca buraları yapacağım. Buraları keseceğim tabii seyretmeyeceksiniz. Düzelttikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eklentinin artık ayarlarına bir bakalım. Sonra da artık bir tane demo olarak kurarız. Arkadaşlar sayfayı temizledim. Yani çift olan hatta 2-3 defa olan sayfaları temizledim. Teke düşürdüm. Böyle bakın Türkçeleştirdim hatta. Linklerini de düzelttim. Bu şekilde temiz bir hale getirdim. Şimdi burada işimiz artık bitti. Sayfalar kısmında bitti. Gelelim eklentiyi bir tanıyalım şöyle arkadaşlar. Bir bakalım eklentinin ayarları neymiş, şuymuş, buymuş onlara bir bakalım. Bakın gene Türkçe'de yabancı dönmüş mü gene diyecektim. Bir bakalım gene logoya bir dönelim. Eklentilere. İşte bir daha geldiyse mi daha sıkıntı mı? Aynen bir daha gelmiş. Yani eklentinin burada işte bu sıkıntısı var arkadaşlar ya. Ya da şöyle bir şey yapmak lazım. Diğerde yapsak ama çalışmıyor o şekilde. Bazı kısımlar gene İngilizce kalıyor. Bunu gene sileceğiz. Sildik. Şimdi bir daha bakalım. Bakın ana sayfaya döndü gene. Yani geliştirici kısmında kaldığı zaman güzel bir şekilde Türkçe diline çeviriyor. Ama diğer kısmını aldığı zaman orada bir sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Neyse onu bitirdik. Şimdi gelelim bir eklentiyi tanıyalım. Eklentiyi sol tarafta WordPress kontrol panelinde tabii ki ana sayfasına bir bakalım neymiş. Ana sayfada işte bilmem ne bağlantılar. Tamam diyoruz şuna basalım. Tamam. Bağladık ettik. Burada bazı kısımlar tabii ki İngilizce. Bunlar değişmiyor arkadaşlar. Bu hani benim elimde olan bir şeyler değil. Burada işte çeşitli bilgiler veriyor. Videosu falan var. Troll yani işte eğitim kısım videoları var. Bakın burada işte nasıl ekleniyor, nasıl yapılıyor, ediyor. Hepsini ben bunların hemen hemen hepsini seyrettim arkadaşlar. Başka kaynaklardan da faydalandım tabii ki. Ondan sonra temalar var. İşte premium ücretli sürümü var. Sıkça sorulan kısımlar var. Sistem info varmış mesela. Ondan sonra ne yeniymiş. Burada da işte yaptıkları güncellemeler filan işte onları anlatıyorlar.
Tamam. Ana sayfası böylemiş. Rezervasyona bakıyoruz. Demo ile gelenler tabii ki bakın rezervasyonlar bu şekilde. Sayfanızdan rezervasyon ama biz rezervasyon kısmını dediğim gibi kullanamıyoruz. Yani kullanamıyoruz derken müşteri rezervasyon kısmını kullanamayacak arkadaşlar. Telefonla size rezervasyon yaptıracak. Hatta bir tane rezervasyona bir bakalım şöyle. İşte booking, rezervasyon numarası falan. İşte burada neymiş? Tarihi, fiyatı. Bakın böyle fatura detayları, ödeme detayları, PayPal ödeme detayları demiş. Rezerve edilmiş. Tabii ki bu demoyla yapıldığı için bu şekilde geliyor. Bizimki de buna benzer bir şey olacak ama tabii ki PayPal falan değil tabii ki yani. Rezervasyonu biz kendimiz oluşturacağız. Hatta yeni bakın şimdi rezervasyonlar dedik. Yeni ekle dediğimizde bakın buraya siz kendiniz artık telefonla bilgileri aldıktan sonra kendiniz doldurabilirsiniz arkadaşlar. Hangi turu istiyorsa mesela onları yazacaksınız. İşte tarihi yazacaksınız. Mesela düzenleme. Buraya basacağız. Hangi turu istiyor? İşte buradan şu turu istiyor. İşte başlangıç tarihi demiş. Buradan mesela düzenleme kısmını buradan siz kendiniz seçeceksiniz. Tutarı mutarı bilmem ne falan. Ödeme durumu pending. Pending bekleniyor muydu ya? Askıda. Evet bekleniyor olması. Fatura detayları. Ad soyad şehir ülke bilmem ne falan demiş. Ödeme durumu demiş işte. Ödendi bekleniyor işte bloke bilmem ne filan. Buradan da kendiniz rezervasyonu doldurabilirsiniz yani onu demek istiyorum. Sorular kısmına bakalım. Herhangi bir tabii ki sayfamızda bize ulaşan bir soru yok. Müşteriler kısmına bakalım. 3 tane müşterimiz varmış. Bunlar kayıtlı müşteriler. Gördüğünüz gibi. Bakalım neymiş hatta. Test işte demonun vermiş olduğu şu rezervasyon tarihi yapmış. Rezervasyonu yapmış yani. Kuponlar var. Kuponlarda yeni ekle diyelim bakalım. Buraya bir tane kupon. Mesela sabit müşterilerinize ya da işte ne bileyim belli müşterilerinize falan böyle kupon e-posta göndererek kupon bilgisi verebilirsiniz. Rezervasyon oluşturduğunda kuponunu kullanır indirim kazanabilir. Kupon başlangıç tarihi demiş. Mesela kullanma tarihi. Bakın belli seyahatlerde uygulamayı seçin bilmem ne demiş. Aynen. Kupon kullanım sınırı demiş. Mesela burada bir kere olsun. O bu filan dersiniz. Eklenti lisansı ücretli versiyona geçiyor tabii ki bu. Ayarlar kısmı var. Ayarlara geleceğiz. Şimdi uzantılara bakalım. Uzantılarda da geliştiricinin ücretli satmış olduğu eklentiler arkadaşlar. Burada işte bizim neredeydi o takvim yani rezervasyon için işte kullanacağımız şuydu herhalde. Bu muydu? Bir tane eklenti işte ücretli tabii ki o. Temalara bakalım. Temalarda bu. Bakın bu temayı alın, bu temayı alın. Pro ücretli. Pro'lar hep ücretli arkadaşlar. Demişiz. Yenilikler nelerdir demiş. Orada da anlatmış işte. Hatta eklentiyle birlikte bakın istatistikler diye bir şey geliyor. Burada da mesela işte satış yapmış olduğunuz turlarla ilgili bilgiler falan görebilirsiniz. Aktiviteler bilmem ne falan işte şudur budur. Bu herhalde yeni çünkü bakın yeni. Bunun herhangi bir dil dosyası falan gelmemiş. Yok çünkü. Bunu Türkçeleştiremedik. Bunu kapatalım. Evet. Geldik gene eklentimizde bir ayarlar kısmına bir bakalım. Şimdi ayarlar kısmı bu ben bir hafta boyunca nasıl çalıştım arkadaşlar? Ayarları bir kere yapıp olmuyor. Yani ayarlarla birlikte çalışıyorsunuz bir yerde. Ben mecburen tabii ki eklentiyi çözebilmek için o şekilde çalıştım ama şimdi buradan şöyle bir geçelim. Ayarlar kısmına geldik. Genel ayarlar demiş. Ödeme sayfası. Şimdi burada sayfalarımızı bağlayacağız arkadaşlar. Ödeme sayfası neymiş? Ödeme sayfası bakalım. Tur ödeme bilgileri. Başka var mı? Başka yok herhalde. Alışveriş sepeti varmış. Tur bilgileri, tur bölgeleri, tur ödeme bilgileri. Tamam. Bu sayfayı kullanacak. Hatta teyit etmek için arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın şu kısa kodu bu eklentinin. Sayfaya tekrar girersiniz bakarsınız bu kısa kod var mı yok mu diye orada görebilirsiniz. Şartlar ve koşullara bakalım.
Evet. Şartlar ve koşullar var. Teşekkür sayfası. Gene bakın aynı şekilde burada kısa kodu var. Teşekkür sayfasına bakalım. Teşekkürler var. Yapmışız. Onay sayfası tur bilgileri demiş. Evet, bunu kullansın. Orada çünkü onay sayfasında turla ilgili bilgiler olması lazım. Kullanıcı kontrol paneli, hesabım. Talep teşekkür sayfası. Bu da soru teşekkür sayfası olacak. Favori listesi. Favoriler var. Favori listem. Tamam. Gezi arama sonuçları sayı. Tüm arama sonuçları. Onu kaydedelim arkadaşlar. Bu şekilde düzeltiyorsun. Çünkü ikili üçlü sayfa çoğalmıştı ya, onları düzelttik ya, bazılarını sildik. O yüzden de tekrar kullanacağı kısımları, sayfaları buradan seçmeniz lazım. Gezi sekmeleri ayarları demiş. Şimdi bu kısım ne diyeceksiniz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Buradan da bakacağız şimdi mesela. Overview işte zaten bilmem ne. Bu kısım neresi? Şimdi bu şekilde anlatarak, göstererek yaparsak, anlatırsak bence daha mantıklı olur. Daha akılda kalıcı olur hem. Neyi düzelttiğinizi anlarsınız işte. Demonun güzel yanı da bu arkadaşlar. Şimdi geldik. Overview demiş. Bunların hepsini Türkçeleştireceksiniz arkadaşlar. Bunlar çünkü Türkçe dil dosyalarında yok bunlar. Bunları kendiniz mesela düzelteceksiniz. Ne? Genel bakış demiş. Türkçesi hemen yapıştıralım şimdi. Genel bakış. Nerede kullanın? Gezi sekmeleri ayarları arkadaşlar. Bakın genel bakış. Bu kısım. Öyle diyeyim size. Bu kısmı düzelteceğiz yani şu menü kısmı var ya, bakın o. Hatta bunlara bakın simge bile verebilirsiniz mesela. Genel bakış neymiş mesela, şöyle bir tane simge seçelim. Sallıyorum. İşte buradan mesela hemen bakalım, çevirelim. Seyahat programı, yani tur programı olabilir bu. İsterseniz seyahat programı olarak yapabilirsiniz. Buraya mesela gene bir tane şöyle bir tane sembol seçelim. Burada maliyetler bu. Hemen maliyetler. Bu da süre. Bakalım şimdi şurada gene fiyat, işte bakın tur programı, fiyatlar, sıkça sorulan harita falan demişiz. Süre neredeydi? Buradan çok sayfa açılınca da kafam karışıyor iyice. O sıkça sorulan sorular. Şöyle SSS yaparız. Harita. Bu da değerlendirme diyelim. Tamam. Bunlara birer tane şimdi yapalım. İkon verelim. Nerede gözükeceğine bakalım en azından. Tamam. Daha pekiştiricisi olsun yani, öyle diyeyim. Şöyle yapalım. Kaydet diyelim. Buradan da açıp kapatabilirsiniz. Mesela şu kısım, burada mesela ne olmasını istiyorsanız onlar, hatta şöyle diyeyim. Buraya sekmeyi de ekleyebilirsiniz. Mesela işte başlık olarak ne olabilir? Ne olabilir? İşte herhangi bir şey. Test diyelim şuraya mesela. Test diyelim. Ona da şöyle bir tane değişik bir şey yapalım ya. Hadi duyuru diyelim mesela, değil mi? Duyuru. Duyuru diyelim. Kaydet diyelim. Şimdi burada mesela yeni ekleyeceklerimizde ya da halihazırda olanlarda, onu da şöyle göstereyim hatta. Başta biraz karışık gibi gelebilir arkadaşlar ama hani biraz detaylı anlatmam lazım bunu. Çünkü gerçekten ben bir haftada uğraşıyorum. Zor. Biraz başlangıç zor yani, anlayana kadar. Şimdi şöyle bir tane gezimize geldik. Gezimizde bakın böyle doldurulacak. Birazdan geleceğiz. O son kısımda geleceğiz. Genel bakışa geleceğiz. Duyuru. Gelmiş zaten, varmış orada da görmedim. Duyuru. Buraya mesela dediğim gibi bir şey yazabilirsiniz. Yani turla ilgili herhangi bir şey yazabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Yani buraya bir sekme ekleyebilirsiniz. Sekme çıkarabilirsiniz. Silebilirsiniz. Kapatıp açabilirsiniz. Turunuza göre de mesela şekillendirebilirsiniz. Burada turu düzenlerken mesela bunları doldurabilirsiniz.
doldurmazsınız. O size kalmış. Bunu mesela dediğim gibi kendi şeyinize göre yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Trip info demiş. Bakalım. Burada da bu neresi diyeceksiniz. Burası da arkadaşlar şu kısım. Şu alan. Bu alan trip info dediği alan burası arkadaşlar. Trip info dediği yer. Buraları mesela kendiniz değiştireceksiniz. Mesela ne? Şuna bakalım. Language demiş. Mesela dil. Varış tarihi. Konaklama. İzinler. Bunda da aynı. Gene aynı şekilde bakın. Gene ikon ekleyebilirsiniz. İşte ondan sonra artı gezi bilgisi ekle diyor mesela. Buraya istediğiniz bir kısım ekleyebilirsiniz. Yani şu alana bakın. Bu alana istediğiniz bir şey de ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Size kalmış bir şey. O alan, burası küresel gezinin öne çıkanları demiş. Burası neresi şimdi? Bu alan neresi diyeceksiniz. Hemen şunu da değiştireyim bakın. Şöyle yapalım. En iyi fiyat garantisi demiş mesela. Değil mi? Şunu da silelim. Şunu olsun. Bu alanda şu kısım arkadaşlar. Bu kısım. Hatta turumuza gelelim. Lokaldeki turumuza, demomuza gelelim şuraya. Hangi şeydi o? Bir tanesine girelim bakalım. Başta bu hatayı veriyor. Lokalde veriyor yani. Bu hatayı veriyor ama ondan sonra düzelecek zaten. Düzeliyor. Öyle bir şey var. Lokalde bu hatayı alıyorum ben çünkü. Burada şu alanı arkadaş düzeltiyorsunuz. Bu alanı düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kaydet diyelim bunu hatta. En iyi fiyat garantisi dedik. Bakın. Bir daha bir keşi silelim. Temizle. Bakın en iyi fiyat garantisi burada da mesela çevirdiğimiz kısım. Bu alan. Burayı da anladınız herhalde. Bunları da Türkçe'ye, hatta buraya da yani şu kısma altına bir şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela dediğim gibi rezervasyon yapamadığı için, hani istediğimiz tarihlerde rezervasyon yapılamadığı için mesela buraya onunla ilgili bir şey yazabilirsiniz mesela. İşte lütfen telefonla rezervasyon alın diye bir şeyler olabilir. Aynı buradaki gibi mesela. Yalnızca telefon rezervasyonu diye. Böyle bir şey belirtebilirsiniz. Onu da gösterdik. Bu alan tamam. Buradan yine bakın açıp kapatabilirsiniz, silebilirsiniz bilmem ne falan. Şunu silelim hatta. Kaydet ilerle. Tamam, kaydettik. E-postalar. E-postalarda da arkadaşlar sayfada yapılan işlemler, yani rezervasyon derken işte forum olabilir. Tabii forum gönderebilirler size. Mesaj gönderebilirler, iletişim falan. Satışlarla ilgili mesela size gelecek e-postalar, sizin karşı tarafa göndereceğiniz e-postalar. Onların burada bilgileri geçiyor. Rezervasyon bilgileri bilmem ne falan, işte ödeme bilgileri. Bunları tabii ki çeviriyorsunuz. Türkçe'ye çeviriyorsunuz. Ayrıca bakın şu alanlar mesela mesajlarınızda ekleyebileceğiniz alanlar. Bakın burada mesela hepsi var. Görüyor musunuz? Bu şekilde hepsi var mesela. Şöyle bir tane mesela çevirelim. Bakın. Eksik çeviriyor. Toplam parantezinden, yani şu alana kadar. Şunu sileceğiz. Buraya yapıştıracağız. Bu şekilde, hatta burayı da çevirmemiş mi? Burayı çevireceğiz. Değil mi? Burayı da çevirsin. Görüntüleyin demiş. Hemen yapıştıralım. Tamamdır. Bu şekilde buraları da çevirebilirsiniz. Yönetici e-postaları demiş. Yani size gelen e-postalar. Kaydettik. Müşteri e-postaları var. Müşteriye gidecek olan e-postalar, bilgilendirme e-postaları bunlar. Bakın. Bunlar hep bakın Türkçeleşmiş, güzel. Talep e-postaları. Talepte
turun altındaki şu kısım arkadaşlar. Şuradaki forum vardı ya arkadaşlar. Şu talep kısmı dediği alan burası. Buraya doldurup yazılan mesajın gönderilmesi yani. Onunla ilgili talep e-postaları. Burası da bu şekilde. Talep işte özel sorgulama formunu. İsterseniz onu kapatabilirsiniz de yani o formu kapatabilirsiniz. Görüntüleme kısmına geçelim. Görüntüleme kısmı da burada işte yeni yolculuk düzenini görüntüle, slider göster. Şu kısımlar arkadaşlar o da. Gelelim ana sayfaya. Şu kısımlar arkadaşlar. Şu alanlar. Karta öne çıkan etiketi göster, istek listesini göster, haritayı göster, bilmem ne demiş. Gezi listeme yeni tasarımı görüntülerini etkinleştirin. Yani şöyle diyeyim. Ana sayfaya geldik. Şu alan yani. Yanlış olmasın. Şu listeleme alanı arkadaşlar. Hatta örnek mesela şey yapalım. Ne var bunda? İstek kısmı var değil mi? Var. Hemen istek listesini göster demiş. Onu kaydedelim. Yenileyelim. Bakın burada gitti. İstek yani favori alma kısmını kaldırdık. Açabilirsiniz isterseniz. Haritayı göster demiş mesela. Şunlar harita kısımları. Güzel yani slider bakın resimler galerideki resimleri falan buradan gösterebiliyor. Öne çıkanlar işte bunlar şu yıl boyunca kullanılabilir demiş. O var mı bakayım. Şunu kaldırabiliriz şu kısım. Çünkü yani her gün rezervasyon olmaz. Baktığınız zaman yani o yüzden onu kaldırın. Kullanmayın yani son kalkış tarihlerini göster demiş. Şöyle yapalım. Bakın kalktı. Gitti bu şekilde. Yani ücretsiz bir tema kullandığımız için tema ve eklentiyi bize hani nasıl ne kadar en iyi şekilde fayda verebilir onu düşünerek biraz da yapıyorum ben. Baktığınız zaman yani o yüzden de kullanamayacağımız alanları kaldıralım. Kafamızı karıştırmasın. Kullanabilir ayları göster demiş. Mesela bunu da kaldırırsak şu alan olacak. Şurası olması lazım. Senenin her ayı yıl boyunca kullanılabilir demiş mesela. Bir daha yenileyelim. Orayı da kaldırdık. Mesela. Onu da yapabilirsiniz. İsterseniz gösterirsiniz. Yolculuk süresini göster. İşte burada gece ve gündüzü gösterebilirsiniz. Yani 10 gün 9 gece şeklinde olabilir. Mesela buradan seçebilirsiniz. Yalnızca gece var. Gündü var. Gece var. Birlikte olan var. Onu böyle göstereyim. 11 gün 10 gece. Geceler demiş. Burada Türkçe şey var işte. 10 gece olacak tabii ki. Bu şekilde isterseniz yalnızca 11 gün olarak ya da ikisini birlikte de gösterebilirsiniz. Kaydettik. Devam edelim. Tek seferlik demiş. Rezervasyon formunu gizle. Bunu açarsanız arkadaşlar şu alan yani. Şöyle diyeyim. Gizli görüntüle. Şu alan arkadaşlar rezervasyon dediği alan burası. Formu. Bunu kapattık. Kapattık. Kaydettik. Burada kötü yanı tabii ki bazı şeyler. Şimdi burayı kapatırken bazı şeyler de kapanıyor. Baktığı zaman. Yani şu fiyat kısmını şimdi göremeyeceğiz bakın. Direkt gitti. O var. O yüzden de kapatmanızı tavsiye etmem. Oraya yalnızca telefonla rezervasyon yapılabilir diye söylersiniz. Yazarsınız. Olur. Kaydet ve ilerle diyelim. Bir dakika kaydedelim ilk önce. Bakalım şimdi. Tekrar geldi mi? Tekrar geldi. Bakın bu şekilde. Yani fiyatların tabii ki gözükmesi lazım. Şu kısım arkadaşlar Türkçeleşmiyor. Gene bir ufak bir hatası. DICE olarak yani İngilizce olarak geçiyor. Onu bir türlü yapamadım. Eğer siz yaparsanız da söyleyin bana. Ben bulamadım çünkü bir türlü. Aslında kodlardan yapılır da
Her güncellemede silinecek o da sonuçta. O da uzun bir iş. Ne yapıyoruz? Oraya da geçtik. Şu kısım ne diyeceksiniz? Bu da cep telefonları için. Şöyle bir cep telefonuna bakalım. Şu kısım arkadaşlar. Tablet ve cep telefonu. Ya böyle aldanmayın arkadaşlar, bu şekilde değil. Dediğim gibi lokalde biraz bu şekilde hata veriyor. Şu alan yani. Şu alan. Fiyatları gizle. Rezervasyon bilgisi al. Cep telefonu da bu şekilde. Neden diyeceksiniz? Bakın şimdi. Şunu da yapalım. Bir tane tura gireceğiz tabii ki. Yani bakın düzgün çalışıyor yani. Sıkıntı yok onda. Böyle. Sekmeleri yapışkan ve kaydırılabilir. Yani sticky yapışkan menü şeklinde. Bu evet. Rezervasyon widgetini yapışkan kaydırılabilir yapın. Bunu isterseniz açarsınız. Size kalmış. İlgili geziler, yani sayfanın altındaki kısım. Şu ilgili alan, geziler, seyahatler var ya arkadaşlar, bu. Şurası. Şu alan. Hatta bunu şöyle yapalım. İlgili turlar 3 tane göstersin. Aktiviteler. Lokasyonlar. Hangisini göster? Gezi türü. Zorluk derecesi bilmem ne demiş. Aktiviteler olarak kalsın yine. İlgili geziler için yeni düzeni etkinleştir demiş. Mesela bunu seçersek ne oluyor bakalım. Şu kısım yani. Böyle. Bakalım şimdi ne olacak. Bunlar geliyor. Bu şekilde geliyor. Yani bu yeni düzen bu şekildeymiş. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir tabii ki. Neden olmasın? Buradan da neleri göstermek istiyorsanız da kaldırabilirsiniz yani. İşte haritayı göster, zorluk, bunu kaldır, etiketi de kaldır, bunu da kaldır, kullanabilir ayları da kaldır diyelim. Mesela şurayı kaldıracağız. Şunu kaldıracağız. Yenileyelim. Bu şekilde daha temiz gösteriyor. Tamamdır. Kaydedip ilerleyelim. Kenar çubuğunda isterseniz kenar çubuğunda şu alanı kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey var. Şu alanla bu alan aynı zaten. Yani şu alanla bu alan aynı. Bir tanesini de isterseniz kaldırabilirsiniz. Hangisini kaldırmak istiyorsanız tabii ki ya kenar çubuğunun ya da direkt şu alanı kaldırabilirsiniz. Size kalmış. Onu da geçtik. Gezi arşivi demiş. Arşiv başlığını gizle. En sonuncu. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Burada liste ya da ızgara şeklinde gösterebiliyorsunuz arşivleri. Etiketler. Burada da ben bunu denedim. İşte o tarih vardı ya, İngilizce dediğim kısmı. Nasıl değiştiririm de buradan bir denedim ama olmadı. Değiştirmedi. Çeşitli alanına gidelim. Çeşitli de burada para birimimiz tabii ki. Bakın burada şimdi dolar geçiyor. Türk parasına çevireceğiz. Ne yapıyoruz? Türkiye. Türk lirası diyoruz. Burada işte gene bir hatalardan biri. Türk parasının sembolü yok arkadaşlar. Yani Türk lirasının yanında bu çıktığı için burada bir sembol vermiyor. Ben çünkü denedim. Şöyle bakın, no result found diyor. Yani yok. Öyle bir şey yok. Sembolüm ben değerden sonra gözükmesini istiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum bakın. İlk önce miktar, sonra sembol gelsin diyorum. Yani şu burada olsun diyorum. Ondalık sayılar tamam. Virgül işte nokta virgül binler sayısı. Onu da kaydedelim. Görüntü ayarlarına bakalım. Acil durum, iletişim, gezi, öne çıkan resmi gizle falan. Bunlarda herhangi bir şey yok. Yani gizlesin, taksanot terimlerini göster bilmem ne falan, kaydet diyelim. Herhangi bir değişiklik yapmadım ben. Muhtelif ayarlar işte
Ücretli sürümdeki temada herhalde böyle bir buton var. İşte rezervasyon yap, şimdi rezervasyon yapın falan diye. Talep için e-posta konutu. Onlar bu kişi başına, bakın bu önemli. Kişi başına format. Fiyatlar kişi başı ya da grup şeklinde yapacağız. O yüzden bu böyle kalsın. Ondan sonra ödemelere geçelim. Ödemelerde size mesela ne vermiş? İşte şimdi rezervasyon yap, sonra öde. O güzel. Mail order sistemi olabilir. Mesela mail order sistemiyle çalışıyorsanız rezervasyon şeklinde öyle bir şey olabilir. Ya da ne olabilir? PayPal zaten ülkede kullanılmıyor. Çek de kullanılmıyor zaten. Geç. Çeki de geç. PayPal'ı da geç. Banka transfer, havale, EFT. Yapılan rezervasyon numarası ile ilgili işte zaten bir kod vereceksiniz. Banka bilgilerini e-postaya attığınız zaman karşı taraf size EFT, havale yaptığı zaman, teyidi geldiği zaman da rezervasyonu onaylamış olursunuz. Belli bir saat verirsiniz. 20 dakika, 30 dakika işte süresinde tutarsınız. Ondan sonra da ödeme yapılırsa da onaylarsınız turu. PayPal yok. Doğrudan banka havalesi. Dediğim gibi burada mesela banka bilgilerinizi yazacaksınız. Böyle yapıştıralım. Ödemenizi bilmem ne falan işte. İşte hesap. Buraya basıyorsunuz. Hesap adı mesela VPA Gezi. Hesap numarası, işte banka adı, sıralama, IBAN bilmem ne falan, çarçurt. Oraya yazıyorsunuz bankalarınızı. Ödemeleri kontrol et dediği çek ödemeleri. Çek kullanmıyoruz. Vergi ayarları da vergi evet varsa verginizde 18 diyelim. Vergi dahil fiyatlarımıza kaydet ilerle diyelim. Fatura keseceksiniz. Gösterge paneli. Gösterge panelinin gezi rezervasyonu müşteri kaydı. İsterseniz sayfamızda dediğim gibi şurada üst tarafta gördüğünüz gibi bakın giriş var. İşte üye olma var ya da giriş var. Açabilirsiniz. İsterseniz açmazsanız size kalmış. Açarsanız da belli bir müşteri potansiyeli veri bankası yapabilirsiniz ama burada şöyle bir şey var. Kaç kişi mi? Ama olur ya, genellikle üye olurlar yani. Çünkü sonuçta tur firması bir güvenilirlik sağlaması lazım. İnsanlar sizin firmanızdan, tur firmanızdan, acentanızdan bir tur aldıkları zaman dünya kadar para ödeyecekler sonuçta. Yani bir üyelik olsun, bir hani geri dönüş olsun. Bence üyeliği açmak mantıklı gibi geliyor. Kontrol paneli sayfasında müşteri kaydını devre dışı bırak demiş bilmem ne. Bunu açabilirsiniz. Müşteri parosu otomatik. Yani bu dediğim gibi bu size kalmış. Sizin yapabileceğiniz ayarlar. Sosyal giriş ayarları var. Burada sosyal girişi açarsanız mesela tavsiye ederim. Güzel olur. Neden? Hatta bununla ilgili videom var arkadaşlar. Sosyal hesaplarla üyelik nasıl oluşturulur? Videom var. O yüzden onu da seyredin. Facebook var. Hatta Google var. LinkedIn yok gerçi. Facebook ve Google'u mesela açarsınız. İkisini açın. İşte nasıl Client ID ve Secret numaraları nasıl alınıyor diyor falan. Bunlarla ilgili videom var. Seyredin arkadaşlar, oluşturabilirsiniz. Öyle diyeyim size. Biz şimdilik tabii ki açmıyoruz. Kaydet ilerle dedik. Uzantılara geldik. Uzantılarda arama sayfasında gizli bölümüne göre filtrele. Arama sayfası filtre bölümünde yukarıdaki ayarları şunu seçmemiz gerekiyor. Süreyi gizle, bütçeyi gizle. Tamam, aç gezi türlerini gizle. Gezi etiketlerini gizle. Etkinlikleri gizle. Hepsini gizle diyelim. Şimdi bakalım gezi türleri. Evet, o şekilde yapılması gerekiyormuş. Tamam. Açalım. Tamamdır. Başka? Evet, ayarlar kısmı bu kadar. Ayarlar kısmını da geçtik. Bitirdik. Şimdi artık şeye gelelim değil mi? Geziler kısmına gelelim. Yani turlarımıza gelelim. Biraz karışık gibi arkadaşlar. Ama çözdükten yani uğraşmanız lazım. Öyle pat diye olacak bir şey değil. Ben bakın bu kadar hani yani ego değil gerçi ama bu kadar bu işlerle içli dışlı olmama rağmen bir hafta boyunca bayağı uğraştırdı beni. Yani dil dosyaları işte siliyor, o ekleniyor, bir daha çıkıyor falan derken nasıl yapılması lazım, nereye konması lazım derken artık alışıyorsunuz bazı şeyleri. Şimdi not alıyorsunuz falan ama
işte bazı kısımları almamışım, demek ki atlamışım. Gözümden kaçmış olan kısımlar bazıları. İşte gördüğüm hatalar falan derken onları yazdım. Eklentini ayarlar kısmı işte bu şekilde yaptık. Şimdi neye geldik? Gelelim, bir tane tur oluşturacağım. Dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi arkadaşlar, sayfanın özelleştirmesiyle özelleştirmeyeceğim. Menüleri bir gösteririz arkadaşlar olmazsa. Menüleri düzeltelim. Menüleri nereden eklenir diye. Aslında o da bir başlı başına bir ayrı bir şey, uzunluk. Menü kısımları, özelleştirmesi. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım artık. Hemen geçiyoruz. Geziler, turlarımıza geçeceğiz. Şimdi geziler kısmına geldik. Gezi, bu demo ile gelen geziler arkadaşlar tabii ki. Yeni ekle var burada. Buradan da yeni ekle diyebilirsiniz. Fiyatlandırma kategorileri. Burada önemli olan şu kısımda arkadaşlar, lokasyonlar, aktiviteler, gezi türü. Bunlar üçü baya önemli. Fiyatlandırma da önemli gerçi de. Bu üçü aslında önemli. Çok önemli. Yani yeni bir gezi oluşturmadan önce bunları yapmamız lazım bizim aslında. Bunları düzeltmemiz lazım. Hemen önce ona geçelim. Bence bunları düzeltelim, ondan sonra şeylere geçeriz. Lokasyonlar. Lokasyonlar, ben kendi sayfamda nasıl yapmıştım arkadaşlar? Bölge olarak yaptım ama hani yurt içi de tur olarak, yurt içindeki bölgelerden videonun başında anlattığım gibi yapmıştım. Siz artık kendi tur, artık ne diyeyim, ajantanıza göre değiştirebilirsiniz. Bölge değil de yurt dışı varsa bakın yurt dışı da yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim farklı bir şey yapabilirsiniz diyeceğim ama ne yapabilirsiniz hiç bilemiyorum o konuda. Burada mesela demo'da ne gelmiş? İşte ülkeler, mesela lokasyon, bölgeler. Bunu ülke olarak yapmış. Ülkelerin altında alt kategoriler de açmış mesela. Bu şekilde. Hatta sayfadan da bir bakalım. Tur bölgeleri, Nepal mesela. Nepal'e bir bakalım. Ne diyor? Nepal'le işte bir ilgili bilgi var. Nepal'in içinde mesela buradaki turları listeliyor. Bölgelerde bu şekilde. Şimdi bunlar zaten demo ile gelen, bunları komple silebilirsiniz. Ama ben silmeden hemen şimdi bir tane lokasyon oluşturacağım. Diyeceğim ki ne diyelim? Marmara. Marmara diyelim. Marmara bölgesi dedim. Kısa ismi zaten kendi seçecek. Açıklama, buraya Marmara bölgesiyle ilgili bir açıklama yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Mesela bir tane de görsel ekleyelim. Hemen görsellerimize lokasyonlardan gelelim. Şuraya Marmara bölgesi atalım bir tane. Resmi. Bunu kullansın. Kısa açıklama da ekleyebilirsiniz. Nereye gitti bizim lokasyonumuz? En başta. Marmara bölgesi. Bir tane lokasyon oluşturdum. Aktiviteye geldim. Aktivitede mesela ne olması lazım arkadaşlar? Yani ne olabilir? Kültür turu olabilir. Şey olabilir. Mesela biz aktivitede ne yazdık? Doğa yürüyüşü, trekking. Bu şöyle düşün. Turun içinde mesela kategori olarak düşün. Oluşturacağınız turda bu kategorilerde turun içinde mesela ne var? Rafting varsa mesela rafting'i ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Rafting diye arattığında mesela o turunuz gene çıkar. İşte turun içinde müze varsa o kategoriyi onun içine de ekleyebilirsiniz. Turun kategorisine ekleyebilirsiniz. Turda mesela müze turları arattığında o tur çıkar arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Biraz karışık gibi ama anlayacağınız şekilde diyeyim. Mesela buraya müze turları dedik. Buna da bir görsel ekleyelim. Aktivitelerdeydi. Pardon. Müze turları. Bunu da aldık. Bunu da kaydettik. Gezi türümüzü seçelim şimdi. Şimdi nasıl bir gezi olacak? Bunu kullanmayabilirsiniz arkadaşlar aslında. Yani böyle çok, dediğim gibi diğer tur firmalarına baktım. Çok böyle bir şey bulamadım hani bununla ilgili. Kültür, mesela kültür gezisi olabilir. Açık hava müzesi, işte müze gezisi olabilir. Aktivitelerde ne dedik? Mesela nerede bizim müze? Müze turları, müze gezisi yapabiliriz mesela. Gezi türü, müze gezi türü diyelim. Müze gezi türü. Müze gezisi diyelim ya.
Açık hava müzesi gezisi diyelim yani. Aynen. Aynı olmasın. Açık hava müze gezisi dedik. Buna da mesela bir tane görsel ekleyelim. Nasıl bir görsel ekleyelim? Şöyle bir değişik bir şey şunlardan ekleyelim. Şunu seçeyim. Bunu seçtim. Tamamdır. Bunu ekledik. Zorluk derecesi demiş. Dediğim gibi yani bizim tur firmalarında bunların bu özelliklerin hiçbir ben görmedim yani. Var mıdır bilmiyorum ama görmedim. Bunları isterseniz Türkçeleştirebilirsiniz arkadaşlar. İşte easy, normal, ekstrem yani zor, işte belki bir şurada kullanabilirsiniz. Kullanılabilir. Tırmanış ya da trekkinglerde, raftinglerde, balon işte olabilir, ne bileyim. Bunun gibi turlarda bunları kullanılabilir. Bunlar da bir kategori gibi olarak düşünün bunları. Burada herhangi bir şey yapmayacağım. Etikette etiket grup turu demiş. İşte kültür, rehberli tur, özel şeklinde. Bu da gene aynen özel filtreler demiş. Özel filtrelere bakalım. Burada mesela şey yapabilirsiniz. Mesela buraya ne seçeneği yazabiliriz? Rehberlik hizmeti mi diyelim? Filtre kategori etiketi, kategori bilgisi filtre. Rehberlik dedik. Yeni filtre ekle. Rehberlik hizmeti. Bak. Buraya yani özel filtrelerde bölüm oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Rehberlik hizmeti. Buraya geliyor mu? Gelmiyor. Onu seçeceğiz artık bir yerlerden seçeceğiz. Evet. Ama gezi oluştururken gelecek arkadaşlar o. Şu kısımda gelecek. Burada gelecek. Hatta bakalım şuna bir öyle. Burada gelmesi lazım. Arama, zorluk derecesi, rehberlik hizmeti. Evet. Burada mesela yani ben başlığı attım kafamdan attım yani öyle diyeyim size. Rehberlik hizmeti mesela buraya şey verebilirsiniz. Ne yazabilirsiniz? Şöyle bir şey. Var ya da yok. Rehber var mı diyelim. Rehberli diyelim. Buraya da rehbersiz diyelim mesela. Böyle bir şey yaptım yani salladım. Buraya mesela ne olacak? Gelecek şimdi oraya rehberli ve rehbersiz. Rehberli ve rehbersiz olarak. Hangisi ise mesela. Rehber varsa o turda rehber, rehber yoksa rehbersiz. Buraya tabii şeyde yazmanız lazım. Onu işte İngilizce hatta onu şeyde gösterebilirsiniz. Tura girelim mesela. Şu alanda gösterebilirsiniz. Mesela bakın dil, İngiliz, İspanyol bilmem ne falan demiş ya. Burada mesela rehberlik hizmetini de gösterebilirsiniz aslında. Evet olabilir. Onu da gösterdik. Tamamdır. Başka bir şey yok. Herhalde fiyatlandırma kategorileri var. Şimdi burada burası da önemli arkadaşlar. Adult dedi. Şunları da bir düzeltelim hatta. Yetişkin. Yetişkin diyelim. Birincil fiyatlandırma kategorisi olarak ayarla. Fiyatlarınızı buna göre seçerseniz arkadaşlar fiyatı yaptığınızda direkt olarak yetişkin bazı alır. Öyle diyeyim size. Bilmem anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Bunu seçerseniz o zaman buna göre alır mesela. Bakın birincil fiyatlandırma kategorisi olarak ayarla seçtiğinizde pardon şunu da düzeltelim orada seçelim. Child demiş çocuk diyelim buna da. Birinci fiyatlandırma kategorisi olarak ayarla demiş. Güncelle diyorum. Kategorilere geldim. Bakın işareti görüyor musunuz burada? Buraya mesela ne diyelim?
Oda. Oda. Oda 2 yetişkin mi diyeyim? 2 yetişkin. 2 yetişkin diye bir tane bir şey açayım. Bir fiyatlandırma açayım bakayım. Geçtik. Bunu seçsin. Yani buna vereceğimiz fiyata göre yapsın. Şunu da kaldırsın. Buna geçelim. Çocuk olmasın. Şuna güncelle diyorum. Yetişkini aldı. Şimdi şunu alalım. Buna güncellesin bakayım. O da 2 yetişkin demiş. O da fiyatı. Ama yetişkin genellikle şimdi turlarınız neye göre olabilir? Yani konaklamalı, odalı olabilir ya da böyle bireyselse yetişkin bazda almanız lazım bu sefer. Onu seçmeniz lazım. O zaman seçeceksiniz yani hangisi ana fiyatlandırması olması lazım. Çünkü fiyatlandırma yaparken bu önemli arkadaşlar. O yüzden. Yetişkini biz gene varsayılan olarak alacağım ben. Ondan sonra odaya da bakarız zaten. Fiyatlandırmayı da yaptık. Şimdi geldik bir tane gezi. Yeni bir tane gezi ekleyelim arkadaşlar. Yeni bir gezi oluşturalım. Şimdi sıfırdan bir gezi oluşturalım. Bir gezi, bir tur oluşturalım. Onu nasıl ekleyeceğiz? Nasıl görüntüleyeceğiz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Ayarlarını nasıl yapılması lazım? Onu yapalım. Geziler sekmesine geldik. Yeni ekle diyelim. Şimdi başlık hemen ben tur firmalarından bir tanesinden alıyorum. Kopyala. Şuraya ekleyelim şimdi. Kapadokya turu 2 gece konaklamalı İstanbul-İzmit çıkışlı dedik. Başlığımız bu. Kapadokya turum. Genel sekmesinde zaten direkt kendisi oluşturuyor zaten tur numarasını, işte gezi kodunu falan. Eğer siz kendiniz de yazabilirsiniz ama bu şekilde daha böyle kendisi oluşturması daha mantıklı geliyor. Süresi 2 gece dedik, yani 3 gün. 2 gece. Süre 3 gün. 2 gece dedik. Tamam. Kesme süresini etkinleştir. Bu arkadaşlar rezervasyon işte eklentisiyle alakalı bir şey ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Her gün değil de 7, yani 7 yaparsanız 7 gün, yani bugünden sonra 7 gün içerisinde tarih seçemiyor ama 7 günden sonra, mesela bugün 12'si ise 19'undan sonra başlıyor. 19, 20, 21, 22, 23 diye öyle gidiyor. Yani bunu size kalmış. Bize şu an çok fazla böyle bir şey fayda sağlamıyor açıkçası. Minimum ve maksimum yaşı ayarla demiş. Hemen minimum yaş. Minimum kaç diyelim? 12 ya da 18 diyelim. 18 65 dedik. Minimum ve maksimum katılımı ayarlayın. İsteğe bağlı demiş. Yani bunu isterseniz minimum 1, maksimum 2 olsun. Bu şekilde seçelim. Tarih ve fiyat. Pardon arkadaşlar, şunu bir kaydet ilerle diyelim. Paket. Fiyat. Burada işte fiyat olayını ne yapacağız? Nasıl göstereceğiz? Yeni paket ekle dediğinizde buraya bir paket ismi yazalım. Diyelim ki bütçe dostu ya da standart paket. Fark etmez. Standart. Birden fazla paket oluşturma imkanınız var arkadaşlar. Yani bu ne olabilir? Normal bir tur, içine herhangi bir ekstra olmayan bir şey yapabilirsiniz. Ekstralı olan yapabilirsiniz ya da işte daha ultra lüks, işte içine aktivitede eklenmiş bir paket de yapabilirsiniz. Standart paket diyelim ismine. Fiyatlandırmasına geçelim. Burada şimdi videonun başında da yapmıştık mesela, hani yetişkin, çocuk, oda. 2 yetişkin demişiz. Şimdi yetişkin fiyatı, yani bir kişi fiyatı, kişi başına, bakın burada yazıyor zaten. Kişi başına fiyatı ne olsun bunun da? 3500 diyelim. Hatta 3600'den 3500'e düşsün. Düşmüş fiyatı. 3500 dedik.
Minimum kişi sayısı 1. Maksimum 2. Evet, 2 olsun. Eğer şöyle bir şey, çocuk da olabilir mesela. Çocuk fiyatını da ayrı fiyatlandıralım. Çocuk fiyatı da yarı yarıya ya da 2000 olsun. 2100. Çocuk başı tabii ki bu da. Satırda bu da indirimli fiyatı 2000 olsun. Bu da 1, maksimum 2 diyelim. Oda yetişkin şöyle mesela bir oda olursa bunu da 3500, 7000, buna da 6000, yok 7000 diyelim. İndirimli fiyatı da 6900 olsun. O da 1. Tamamdır. Kaydet diyelim. Devam ediyoruz. Gezi açıklaması. Bölüm başlığı arkadaşlar. Yine genel bakış demiş. Geziye genel bakış. Buraya mesela turumuzla ilgili ne yapabiliriz? Bir yazı yazmamız lazım. Şöyle Kapadokya ile ilgili bir şey yazmamız lazım aslında. Kopyalayalım. Buraya. Kapadokya Türkiye'nin olsun bilmem ne falan gezi açıklaması. Öne çıkanları da mesela videonun başında bunların nerede olduğunu söylemiştim arkadaşlar size. Yani şöyle yapalım. Kapadokya kültür turu. Bölüm başlığı şu arkadaşlar. Bu bölüm başlığı. Bu da şöyle. Herhalde 2 saatlik bir video olacak bu. Bunları yaparsak böyle. Yapmadan da olmayacak. Şöyle şunu. Yani tamam, yeter bu kadarlık. Tamamdır. Genel bakışımızı yaptık. Bölüm başlığı güzergah. Güzergahlarımız işte 3 gün mesela demiştik. 3 gün 2 gece. Şimdi birinci gün ne yapacağız arkadaşlar? Birinci gün hareket noktalarına katılan misafirlerimize gece yolculuğumuza başlıyoruz demişiz. Birinci gün. Gece. Ondan sonra ikinci gün ne yapacağız? Üçüncü gün öyle. 3 gün, tamam, 3 gün değil mi? 3 gündü ya. 3 gün. Yani daha fazla gün varsa da buraya da mesela ekleyebilirsiniz. Dördüncü gün, beşinci gün öyle öyle gider bu iş. Geçtik, tamam, 3 gün yaptık, yeter. 3 gün kaydet dedik. Dahil ve hariç. Burada şimdi şey var arkadaşlar. Fiyatlar. Ne diyelim buna? Şey diyelim. Fiyat diyelim. Fiyatlar. Fiyatlar diyelim falan. Öyle bir şey sallayalım. Maliyete dahil. Maliyete dahil başlığı. Diyelim buna da başlangıçtan hizmetleri. Şimdi ücretsiz ne vereceğiz? Onları yazalım. Mesela sabah kahvaltısı bilmem ne falan, öğle yemeği, akşam yemeği. Onlar ücretli falan diyelim. Ücretsiz diyelim. İşte ekstra işte geç. Ücretsiz. Tamam, böyle böyle işte maliyetten, bunlar maliyete dahil yani ücretsiz. Bu da ücretli diyelim. Ücretli de mesela işte şey olabilir, müzelere girişler, ondan sonra ekstra yemekler falan, öyle bir şey olabilir. Ona da akşam yemeği bilmem ne falan işte sallıyorum ben tabii ki arkadaşlar. Buraya da ücretli şeyleri yazabilirsiniz yani müzelere gireceğiz. Müzelere giriş. Ondan sonra ekstra yeme içme dedik. Tamam. Evet, trip info gezi bilgisinin başlığını girin demiş. Ha, şey kısmı arkadaşlar, of, kafa gidene gidiyor benim. Şu kısım arkadaşlar, şu alan, şu baştaki alan yani. Buraya bir şey seçmeyin, şunu seçelim mesela. Ne? Dil. Ekle. Türkçe. Türkçe. İngilizce. Almanca dedik. Ondan sonra konaklama şey diyelim. 3 yıldız
Kapadokya otel dedik. Mesela başka ne var? Mesela şunu seçelim. Ulaşım yani. Ulaşım, otobüs. Başka buradan mesela işte en iyi sezon mesela. Tabi bunlar İngilizce, Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Ne diyelim? Ekim, Kasım, Aralık. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Kaydettik. Duyuru işte bunu biz kendimiz oluşturmuştuk. Mesela şey diyelim. Hareket hareket zamanı hareket zamanı mı diyeceğiz ya? Ne diye hareket zamanı mı diyelim? Ne diyelim ona bir şey diyelim. Hareket noktasında hareket noktası otogar diyelim. Salla. Otogar. Lan tamam. Galeri evet. Görsel resim etkinleştir. Tamam. Yeni resim ekleyelim. Nerede bizim Kapadokya resimlerimiz? Kapadokya. Turlar. Şunları alalım mesela. Aldık. Tamam. Ekledik. Video da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane video buraya mesela YouTube'dan ya da Vimeo'dan video ekleyebiliyorsunuz. Onu da ekleyebilirsiniz. Onu da geçtik. Bölüm başlığı demiş. Harita resmi ya da gideceğiniz turun mesela Google Map'tan şeyini alabilirsiniz. Adres formatını alabilirsiniz. Buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Geçtik. Burada mesela sıkça sorulan sorular. İşte yanımızda yeme içme getirebilir miyiz? Mesela örnek otobüste ikram var mı? Cevap: ulaşım boyunca çay ve kahve hizmeti vardır. Sallıyorum. Ne güzel sallıyorum ya. Tamam. Dosya indirmeler, evet, ücretli sürüm, ekstra hizmetlerde ücretli sürüm. Şimdi bu kısımda burayı hallettik. Şimdi gelelim lokasyon dedik, Marmara bölgesi olsun. Ya da Marmara bölgesi olsun, neyse. Aktiviteler işte ne varmış, şunları seçelim. Hepsini seçin işte. Şu var, bu var, o var, müze turları var, bilmem ne var. Açık hava müzesi, zorluk derecesi easy, medium, normal diyelim. Rehberli hizmetimiz var. Tamamdır. Burada temanın bir hatası var gene işte. Bu herhalde. Bu mu? Evet. Olabilir. Onun haricinde resim nerede bizim resim? Yani öne çıkan görsel ekleyelim. Bir tane şunu mu ekleyelim? Bunu ekleyelim. Başka bir şey var mı burada? Yok. Yayında diyelim bakalım. Şimdi gelelim sayfamıza. Şimdi Marmara bölgesi dedik ama Marmara bölgesi tabii ki tur bölgelerinde gözükmüyor. Otomatikman burada da gözükmeyecek. Elementorlu olduğu için burada da olmayacak. Şimdi Marmara bölgesini ben nasıl göstereceğim? Burada şimdi biz turumuzu oluşturduk arkadaşlar. Sayfada nasıl göstereceğim? Şimdi farklı bir kısma geçiyoruz. Tur bölgelerinde mesela Marmara bölgesi yok. Onun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi özelleştir kısmına geliyoruz. Yani
menüleri özelleştireceğiz burada bir yerde şimdi. Menülere geldik. Bunu şeyden yapamazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani normalde bakın şimdi görünüm görünüm nerede? Görünüm menüler kısmına geldik. Buradan mesela ana menümüze gelelim. Şimdi tur bölgelerinde mesela burada ekleyemezsiniz arkadaşlar. Buradan ekleyen bunu işte geliştiricinin yardım sayfalarında buldum ben de zaten orada anlatıyor. Buradan ekleyemiyorsunuz. Ben bu bakın sayfa tipi yani menü tipi lokasyon diyor ya. Onu demek istiyorum. Nasıl göstereceğiz? Geldik özelleştir. Menü kısmına geldik. Ana menüde yani şurada gözükmesini istiyorum. Nerede? Tur bölgede. Tur bölgelerinde göstereceğiz. Yani şurada göstereceğiz ya. Geldim eleman ekle. Eleman ekle demişiz. Ney? Bize lokasyon. Evet. Lokasyon nerede lokasyon? Bizim Marmara bölgemiz burada. Tamam. Bunu ekle dedik. Bak Marmara bölgesi buraya geldi. Bunu alıyorum şimdi. Nereye? Lokasyonların en tepesine tur bölgeleri şuraya. Buraya alacağım onu şimdi. Bunu aldık. Yayınla dedik. Bakın. Marmara bölgesi geldi. Yani diğer mesela dediğim gibi menülerde lokasyon olsun, aktivite olsun, aktivite türleri olsun mesela bu şekilde yapacaksınız. Ana sayfadan özelleştirme şekliyle yapacaksınız. Şimdi bunu yaptık. Gelelim gene ana sayfamıza. Geldik Marmara bölgesi. Şöyle bir bakalım. Marmara bölgesi bakın. Eklediğimiz kısım yani tur şu an. Bu şekilde gözüküyor. Bir girelim bakalım. Ne diyor? Fiyatı burada arkadaşlar. Bakın şimdi kişi başı yetişkin fiyatı 3500 lira. Önceki fiyatı 3600 liraymış. Şu an 3500'e düşürdük. Ne yaptı? Çocuk fiyatı 2000 lira. Oda fiyatı da 7000 liradan 6900 lira geldi. 2 oda, 2 yetişkin yani. Bu şekilde. Normalde işte eğer çalışsaydı yani kullanabilseydik rezervasyonu buradan mesela verdiğimiz tarihlerde rezervasyon yapacaklardı. Ödemesini yapacaklardı. Çok güzel olacak. Şimdi bu şekilde de bir deneyelim. Bakın. Geziyi oluştururken kesme bölümü vardı. Orada hani gün koymuştum ya. Bakın 13, 14, 15 bunlarda rezervasyon yapamıyorsunuz görüyor musunuz? 7 gün. Ama ondan sonra tekrar her güne düşüyor işte. Sıkıntı orada. Şimdi burada mesela ben 19'unda bu turu almak istiyorum. Ne yapıyorum? İşte bir yetişkin bakın maksimum 1 demiştik. Yani minimum 1, en az 1, en fazla 2. Mesela bak diğerlerini alamazsınız arkadaşlar. 2 kotayı doldurduk. 2 kişi. Böyle alacağıma ne yapıyorum bu sefer? 2 kişiyim zaten oda. 2 yetişkin. Şunu alırım arkadaşlar. 2 oda alırsam bu sefer de 4 kişi olur zaten. Yani oda olarak seçiyorsun. Bir oda alıyorum ben. 6900 lira. Bakın 3 tane fiyat yapmıştık. Mesela. Bir oda, 2 yetişkin, bir tane çocuk istiyorum. Bakın üçüncü yok. Toplam 2'ye geldi çünkü. Bir oda ama 3 kişi var zaten sonuçta. Ne oldu? Oda fiyatı ve artı çocuk fiyatı aldı. 8900 lira. Bu şekilde ödemeye gittiğinizde de mesela burada artık size işte şeyleri bu şekilde tarih işte gezginler neymiş. Bunların biraz Türkçeleri biraz şey tabii ki. Bu şekilde bilgilerini veriyor. Buralarda dolduruyor. İşte şimdi rezervasyon yok. Sonra öde muhabbeti ya da banka transferi bilmem ne falan işte seçmiştik. Bu şekilde aynı e-ticareti gibi alışveriş yapabiliyor. Kupon uygulaması da burada zaten. Bu şekilde gidiyor. Siz bunu artık telefonla yapacaksınız. Çünkü burada seçtiği tarihi siz sonuçta o tarihte şey olmayabilir, tur olmayabilir yani. O yüzden sıkıntı olur. O yüzden telefon. Telefonla yapacaksınız. Şimdi menü olayını anlattım. Anladınız arkadaşlar bu şekilde bakın. Yani aktivitelerde de aynı. Özelleştirme yani şu kısımdan yapacaksınız. Buralarda niye gözükmüyor? Marmara bölgesi nerede? Burada yok. Mesela. Benim turum da yok. Şimdi burada da başka bir bölüm. Ana sayfada göstermemiz için de Elementor. Zaten Elementor tabanlı olduğu için bu tema. Elementor'a girdik. Şimdi buradan düzelteceğiz.
Geldik. Buradan da işte bak istediğiniz gibi bunları aktivite diyor mesela değil mi? Bölge dedik. Aktivite. Şu aktivite olsun. Mesela bütçe demiş. Mesela süre. Bütçe. Bunları da böyle bütçeleştirelim. Tamam bakın böyle. Ondan sonra ara. Burayı da ara diyelim. Bunu öyle düzeltmiş olalım. Bu şekilde bakın burada Elementor'la bunları zaten yani birçok video çektik Elementor'la ilgili işte temalarda falan nasıl düzeltileceğini orada da anlatıyorum. Bu şekilde düzeltebilirsiniz, Türkçeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik konumuza. Ben burada nasıl göstereceğim bunu? Bu eklentinin zaten ne yapıyor arkadaş? Eklenti Elementor eklentileri var. Onu kullanıyor şimdi. Şimdi şurada bakın işaretli yere tıkladık. Bize bu modülün özelliğini gösterdi. Kaynağa bakıyoruz. Bakın kaynaklarda burada neyin gösterilmesini istiyorum. Burada seçilmiş. Ben kardeşim şunu istemiyorum. Kaldırdım. Kapadokya gelsin. Kapadokya gelsin. Nerede Kapadokya? Öne çıkan burada mesela. Kapadokya burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fazla oldu. Tamam 6 olsun. Kapadokya burada. Hatta yani silip tekrar yapabilirsiniz. En başa da alabiliriz. Kapadokya'ya getirdik Marmara bölgesi. Bu şekilde burada göstermiş olabiliriz. Oluruz. Olabiliriz değil, oluyoruz. Şimdi burada da mesela işte Türkçeleştirilecek kısımlar var. Artı nelerin gösterilmesini istiyorsanız mesela buradan ayarlayabilirsiniz. İşte mesela ne var? Şurada bunların kaldırılmasını istiyorum mesela. Ribbon. Şu yani öne çıkanlar ribbonuydu bu. Şurada var ya bakın. Feature. Öne çıkan ribbonlar kaldır dedim mi kalkar. Ya da ne var mesela şey var. Discount şu var. Şunu da kaldırabilirsiniz. Bakın bu şekilde de gösterebilirsiniz. Böyle. Onu da göstermiş oldum. Şimdi bölgemde de tabii ki Marmara bölgesini de istiyorum. Marmara bölgesi nasıl olacak? Hemen gene aynı şekilde bakın. Orada bölgeler var. Hemen Marmara'yı istiyoruz. Marmara neredesin? Marmara. Dedik şunu kaldırsın mesela. Sri Lanka gitsin. Marmara bölgesi. O da geldi. İşte Türkçe'ye bunları hepsini Türkçeleştireceksiniz arkadaşlar. Lokasyonlar. Lokasyonlar dedik. Pardon o şeymiş ya. Tur. Marmara bölgesi 1 tur, 3 tur, 5 tur hepsi öyle yazıyor. Burada da mesela gene aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Yani Elementor'la yapacaksın. Elementor'la değiştiriyorsunuz arkadaşlar bakın. Burada gene aynı şekilde bunları da değiştirebilirsiniz. Evet onu da göstermiş olduk. Hemen ana sayfaya bir gelelim. Geldik evet ana sayfa. Şimdi turumuzu oluşturduk. Kapadokya turu 2 gece konaklamalı İstanbul İzmir çıkışı. Hemen şöyle bir girelim bakalım. Evet sayfa resmimiz geldi. Bakın işte yazmıştık. Hani Türkçe İngilizce işte Ekim Aralık bilmem ne filan. Bunlar güzel. Fiyatlar burada geldi. Genel bakışımız Kapadokya ile ilgili. Birinci gün, ikinci gün bakın bu şekilde öyle kapatıp açabilirsiniz. Ondan sonra fiyatlarımız işte ücretsiz, ücretli onları işte yaptık. Hepsini genişlet dediğimizde işte soru otobüste ikram var mı? Ulaşım boyunca var demişiz. Harita kodunu arkadaşlar tam çıkaramadım da yani onun bir iframe şeyi vardı alınıyordu. Oraya yapıştırdığınız zaman haritada geliyor zaten. Duyurumuz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. O duyuru sekmesi oluşturmuştuk.
Hareket zamanı, hareket noktası, otogar demişiz. Burada da talep formu var zaten. Bu kadar. Footer'ımız da burada. Footer menüsü. Footer menüsünde gene menüler şeklinde yapıyorsunuz. Evet, çok da uzatmayalım artık. Evet, 2 saate geldi neredeyse. Başka eklentiyle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Başka bir şey de yok arkadaşlar. Dediğim gibi temayı özelleştirmeyeceğim arkadaşlar artık. Bu kadar yeterli. Evet, uzun bir video oldu. Biraz zor. Çok fazla anlamıyorsanız zor gelebilir. Beni bile çok zorladı bir yerde. O yüzden de daha önceki videolarda mesela biraz seyretmeniz, biraz kendinizi işte yetiştirmeniz lazım. Ondan sonra bu işlere girin. Ben detaylı anlatıyorum aslında. Detaylı olduğu için de çok uzun sürüyor. Normal bu eklentinin yabancı anlatımları var arkadaşlar. Bu kadar uzun değil, bu kadar detaylı da değil aslında. Yani bu kadar detaylı zaten anlatsa ben bu kadar da zorlanmazdım. Çünkü kendim deneme yanılma şekliyle yapıyorum ben bunu. Nerede kullanılması lazım, nerede çıkıyor, nerede çıkmıyor falan bunları çünkü kendim deneyerek buluyorum. O yüzden de böyle detaylı anlatıyorum ki siz benim yaşadığım zorlukları yaşamayın. Evet, video bu kadarlık olsun. Arkadaşlar bayağı bir emek harcıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı da bulduysanız lütfen beğeni atın ve yorum yazın. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Üye sayımız artıyor ama izlenme sayımız eğitim videolarında evet genel olarak düşük oluyor ama saatimiz biraz düşük. İzlenme oranımız düşük. Genellikle abone olmayan kişiler izliyor bizi zaten böyle. Abone de olmuyorlar. Neden olmuyorlar anlamıyorum bir türlü. En azından bu kadar emeğe bir abonelik çok da değil. Yani fazla olmaması lazım. Ücretsiz sonuçta yani. Bir şey değil. Bir sonraki videomuz ne olur bilmiyorum. Sektör videosu mu olur? Olmaz belki de ya da olur bilemiyorum. Tam karar veremedim. Eklentiyi de düşünüyorum çünkü ya tema ya eklenti üzerinde çalışmak istiyorum. O yüzden de bakacağız artık önümüzdeki hafta. Buraya kadar izlediyseniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sayfadan, bu videodan, bu çalışmadan da bir gelir sağlarsınız. Bütçenize bir şeyler kazanırsınız diyeyim, sağlarsınız inşallah. Bereketli olur inşallah sizin için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.